Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden yorumlarda uzun zamanlar istediğiniz bir videoyu çektim. LGS'ye çalışırken bir günümü nasıl geçiriyordum? Bana bunu sürekli soruyordunuz. Aslında benim aklımda şey vardı. Normal kameranın karşısına geçip konuşmak vardı. Ama bu biraz sıkıcı olabilir ve hani tam olarak nasıl diyeyim, hoş olmaz diye düşündüm. O yüzden LGS çalışırkenki bir günümü canlandırdım. Arkadan da bir yandan seslendirdim. O şekilde bence çok tatlış bir video oldu. Ben sadece açılış ve kapanış kısmında bu şekilde konuşacağım. Kalan yerlerde sanki böyle ben bir film çekermişim gibi beni izleyeceksiniz. O şekilde daha eğlenceli ve daha etkili olur diye düşündüm. Video içinde bir günümü, LGS'ye çalışırken gibi bir günümü sabahtan akşama kadar iyisiyle kötüsüyle tam olarak yansıtmaya çalıştım. Sadece video başlamadan önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoda biliyorum çalışma programımda İngilizce yok. Bunu bana soracaksınız büyük ihtimalle. Fakat ben LGS'de İngilizce kısmını çözmedim. Yabancı dil bölümümde benim Fransızca vardı. Çünkü birinci yabancı dilim Fransızcaydı. O yüzden programımda İngilizce yok. Siz tabii ki İngilizceyi de eklemelisiniz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra isterseniz çok da vakit kaybetmeden bakalım LGS'ye çalışırkenki bir günüm nasıl geçiyor? Evet, burada benim sinir bozucu alarmım çalıyor ve mecburen sabah 7'de uyanmak zorunda kalıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ders çalışmaya erkenden başlamak gerekiyor. Kalkıyorum. Gözlüğümü takıyorum çünkü sabahları lense geçmiyorum direkt. Perdemi açıyorum ve görüyorsunuz ki hava daha kapkaranlık. Ayılmak için yüzümü yıkıyorum buz gibi bir suyla. Hiç de hoş olmuyor sabahın köründe açıkçası. Ve günümü planlamaya başlıyorum. Yapılacaklar listesi hazırlıyorum aslında. O gün çözmem gereken dersleri tek tek yazıyorum ama soru sayısı belirlemiyorum. Paragrafla başlıyorum. Etmeye geçiyorum. Genelde doğru çıkıyor sanırım ve bir yanlışım çıkıyor. Yanlışımı işaretliyorum. Daha sonra da doğrusunu anlayabilir miyim diye bir kontrol ediyorum önce, sormadan önce. Ki anlıyorum, ne güzel. Soru sayımı yani 40'ı yazıyorum bir kağıda ve bunu testimin üzerine zımbalıyorum daha sonra unutmamak için. Bir maddemi de bu şekilde silmiş oluyorum. Ve ben paragraf çözerken saat 8 olmuş. Artık bir kahvaltı etmem gerekiyor tabii ki. Saat erken olduğu için ve ben denemeye gireceğim için erkenden kahvaltı ediyorum. O yüzden tek başıma kahvaltı ediyorum maalesef. Annem hazırlıyor ve önüme koyuyor kahvaltımı. Genellikle doyurucu ama sağlıklı şeyler yemeye çalışıyorum. Çünkü beslenme düzeninde bence sınav döneminde önemli. Şimdi de konu tekrarı yapıyorum. Konu tekrarı yaparken KR Akademi'nin poster notlarını kullanıyorum. Çünkü içinde konuların püf noktaları resimlerle beraber verilmiş. Bu yüzden daha akılda kalıcı oluyor ve ben de görsel hafızam güçlü olduğu için KR Akademi notlarını sıkça kullanıyorum. Bu şekilde gereksiz ayrıntılara boğulmak yerine sadece önemli olan noktaları tekrar etmiş oluyorum ve bu bana bayağı bir vakit kazandırıyor. Ayrıca son bir kez de tekrar etmek için KR Akademi'nin YouTube videolarından yararlanıyorum. Aynı anda hem poster notlardan takip ederek hem de videolarını izleyerek daha eş zamanlı bir öğrenme gerçekleştiriyor. O yüzden bu da benim hoşuma gidiyor. Ve saat 9 oluyor. Denemeden yarım saat önce ders çalışmayı bırakıyorum. Deneme için masamı düzenlemeye başlıyorum. Kalemlerimi ve silgimi çıkarıyorum. Geri kalan her şeyi de kendime alan yaratmak için masamdan kaldırıyorum. Saat 9.30 olduğunda denemeye başlıyorum. Bugün KR Akademi denemesini çözüyorum. İçinde her biri sayısal ve sözel olarak ayrılmak üzere 3 tane genel deneme var. Ben tabii ki ilk denemeyi koparıyorum. Ve kitabımı kaldırıyorum. Sadece denemem kalıyor. Sözel süresi olan 1 saat 15 dakikayı ayarlıyorum. Ve artık denememe başlayabilirim.
geçiyorum. Kontrollerimi yapıyorum. Sürem bitiyor. Bir araya gidiyorum yarım saatlik. Arada bir odamı havalandırıyorum nefes almak için. Kendime gelmek için elimi yüzümü yıkıyorum. Bir su içiyorum daha iyi çalışsın diye beynim. Ve sayısal bölüm için alarmımı kuruyorum yine. Sayısal bölümü açıyorum ve matematikten başlıyorum. Ben genellikle fen yerine matematiği tercih ediyordum. Ve yine son dakikalarımı geçiriyorum ve sürem bitiyor. Bu şekilde denemeyi de halletmiş oluyorum. Kontrol aşamasına geliyorum. Evet, bir yanlışım çıkıyor Türkçeden. Yanlışıma tekrar baktıktan sonra anlamadığım için KR Akademi'nin arkasındaki QR kodlardan yararlanıyorum. QR kodları okuttuğumda beni direkt KR Akademi'nin internet sitesine ve video çözümlerine yönlendiriyor. Oradan da aradığım sorunun cevabına bakıyorum. İkinci maddem olan denemenin de üzerini çizebiliyorum. Daha sonra lenslerimi takıyorum çünkü artık denemem bitmiş oluyor. Denemede genellikle gözlük kullanıyorum. Ve erken kahvaltı etmiş olduğum için tabii ki karnım da erken acıkıyor. Bu yüzden öğlen yemeğimi de 12.30-1 civarında yemiş oluyorum. 1.30 olduğunda tekrar derse dönüyorum. Sıradaki maddem matematik. Ben genellikle testlerimi bu şekilde kitaptan koparıp fasikül haline getiriyorum ve o şekilde çözüyorum. Daha rahat ediyorum bu şekilde. Çünkü o fasikül bana kolay bitecekmiş gibi geliyor kitaptan çözmektense. O yüzden ben böyle bir taktik uyguluyorum. Çözdüğüm soru sayısı olan 60'ı bir kağıda yazıp testlerim üzerine zımbalıyorum ki daha sonra kaç soru çözdüğümü unutmayayım. Ve bir maddemin daha üzerini çizmiş oluyorum bu şekilde. Aramda videolar izliyorum genellikle. Sevdiğim için ve ilgi alanlarıma da uygun olduğu için genellikle Barış Özcan videoları izliyordum. Derse dönüyorum fakat çok fazla dışarıdan ses geldiği için kulaklıklarımı takıp müzik açıyorum. Çözeceğim ders fen, DNA ve genetik kod çözüyorum. Hemen başlıyorum tabii ki çözmeye. ...80 soru çözüyorum ve her zamanki gibi soru sayımı testlerim üzerine zımbalıyorum. Fen bilimlerinin de üzerine artık çizebilirim. Arada hem kafamı dağıtmak hem de telefonla uğraşmamak için farklı aktiviteler deniyorum. Bu aramda da ne yapıyorum? Kendime biraz meyve hazırlıyorum. Hazırda biraz karnım acıkmışken böyle sağlıklı bir atıştırmalık olmuş olur diye düşünüyorum. Saat 5 olduğuna göre artık inkılap ve dine geçiyorum. Elimdeki kaynaklar biraz az olduğu için internetten yararlanacağım bu konuda. İnternette de çok fazla gerçekten soru kaynağı oluyor. Benim yine de ilk tercihim MEB'in geçmiş yıllara ait kazanım testleri. Bunların içinde gerçekten kaliteli sorular oluyor. Hemen bunlardan çözmeye başlıyorum biraz. Bilgisayardan çözmek aslında biraz zor oluyor ama yine de kaliteli soru bulduğumda onları da değerlendiriyorum tabii ki. İnkılaptan biraz da kağıt üzerinde normal testlere yöneliyorum. Çünkü sonuçta LGS'de bilgisayardan çözmeyeceğiz. Önümüze kağıt üzerinde bir sınav gelecek. O yüzden bilgisayara çok fazla ağırlık vermemeye çalışıyorum.
Ama dine geldiğimde yine MEB'in testlerini çözmek için bilgisayara geçiyorum. Bayağı üzgünüm. Yani orada büyük ihtimalle pes etme noktasına gelmişim. Yapamıyorum çünkü. Hocam da beni bir yandan teselli ediyor tabii ki. Burada biraz motivasyonum tekrar gelsin diye annemle konuşuyorum. Biraz daha iyi hissedince dersin başına dönüyorum ve aynı konudan, yani yazım yanlışlarından test çözmeye başlıyorum. Moralim düştüğünde pes etmeye de karar verebilirdim aslında ama tekrar bir hedefim olduğu için derse dönmem gerekiyordu ve ben de bunu yaptım tabii ki. Kontrol ettiğimde ne güzel ki çok fazla hatam çıkmıyor. Sadece bir tane hatam çıkıyor. Bu da aslında benim moralimi tekrar yerine getiriyor. Her zamanki gibi soru sayımı yazıp zımbalıyorum ve vakit kaybetmeden hemen paragrafa geçiyorum. Her zamanki klasik işleri yaptıktan sonra bugünkü çözmem gereken her şeyi bitirmiş oluyorum. Sıra çözdüğüm dersler ile kaç soru çözdüm bunu eşleştirmeye geldi. 90 soru deneme çözmüşüm. 90 soru paragraf. 70 soru dil bilgisi. 80 soru fen bilgisi. İnkılap ve dinden toplam 105 soru. Matematikten 60 soru ve paragraftan yine bir 40 soru çözmüşüm. Ve toplam olarak 535 soru çözmüşüm bir günde. Bence gayet iyi bir sayı çünkü içinde deneme de var. Ders çalışmam bittiğine göre artık bir masamı toplamam gerekiyor. Yarın sabah bu şekilde dağınık bulursam herhalde ders çalışmak istemem diye düşünüyorum. Bana kalan vakitte de biraz dizi izleyeceğim. Evet, ben LGS'ye çalışırken dizi izliyorum kendime kalan vakitlerde. Çok abartmadan günde 20-25 dakika dizi izliyorum.
Ve bugünün de sonuna geliyoruz ve saat 11'de ben yatmış oluyorum genellikle. Çünkü ertesi gün yine aynı bu tempoyla çalışacağım. Bu şekilde bugün de bitirmiş olduk. Evet, videoyu buraya kadar izlediyseniz benim LGS'ye çalışırkenki bir günümü görmüş oldunuz. Verdiğim bütün arada minik taktikler vardı, birkaç öneri vardı. Onları da görmüş oldunuz. Umarım bunlar size faydalı olmuştur. Ayrıca umarım eğlenmişsinizdir çünkü biliyorum LGS biraz sıkıcı bir konu. Ama size biraz daha eğlenceli hale getirmeye çalıştım. Umarım izlerken de eğlenmişsinizdir. En azından sıkılmamışsınızdır umarım. Eğer videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi, beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoyla size az da olsa bir şeyler katabildiğimi umuyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.